Deneme tatlardan herkese merhabalar. Bugün sizlere kışlık kiraz reçeli tarifi vereceğim. Şimdi Almanya'da şöyle bir güzellik var. Meyve tarlaları var. Çilek tarlaları, kiraz tarlaları, vişne tarlaları. Oraya gidiyorsunuz. Oradan kendiniz istediğiniz kadar topluyorsunuz. Parasını ödüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Ben de gittim oradan kirazlarımı topladım. Şöyle göstereyim size. Çok güzel kirazlarım. Oldukça iri, lezzetli. Bunlarla ben reçel yapacağım şimdi. Sizlere de tarifini vereceğim. Şimdi hemen bir malzeme listemize göz atalım. Ben 2 kilogram kadar kiraz kullandım. Bir tane limonun suyu, 3 litre su ve 2 kilogram toz şeker kullanacağım. Şimdi ilk önce kirazlarımızın çekirdeklerinin çıkarılmasını göstereceğim size. Göstereceğim yöntem çok pratik bir yöntem. Bir tane pipet lazım sadece. Şimdi şöyle kirazımızı alıyoruz. Kirazlarımızı yıkadık. Saplarını ayırdık ve şu sap kısmından görüyorsunuz pipetimizi şu şekilde batırıyoruz ve pipetimizi şöyle yavaşça çevirerek itiyoruz. İçerisindeki çekirdeğini itiyoruz şu şekilde ve bu şekilde ayırıyoruz. Şöyle göstereyim size. Bir tane daha göstereyim. Şöyle batırıyoruz. Yavaşça itiyoruz. Evet. Şimdi çekirdeklerini ayırırken mutlaka eldiven kullanın. Çünkü ellerinizde ciddi anlamda lekeler oluşuyor. Ben biraz da fazla yaptığım için mecbur kullandım eldiven. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Şimdi şöyle kenara alalım. Ben şöyle ayırdım güzelce çekirdeklerine. Görüyorsunuz. Şimdi ben reçelimi şu şekilde yapıyorum. Şimdi 3 litre suyumu tencereme aldım ve bunun içerisine şekerimi ilave edeceğim. 2 kilogram şekerimi. Sadece vişne ve kiraz reçelinde ben bu şekilde yapıyorum. Kirazı şekere yatırmıyorum. Vişneyi de yine aynı şekilde şekere yatırmıyorum ama diğer meyvelerimi bir gece şekerde bekletiyorum. Şimdi şöyle şekerimi ilave edeceğim. Şöyle karıştıralım. Şimdi bunu ocağa alacağım. Ocakta şöyle bir karıştıracağım şekerim eriyene kadar. Daha sonra kaynamaya bırakacağım bunu. Kendi halinde böyle kıvam almaya başlayacak. Kıvam aldıktan sonra da zaten kirazlarımızı dökeceğiz. Ondan sonra tekrar kaynatacağız. Çok kaynatarak yani bu şekilde yapmamın amacı reçellerimizin çok çabuk bozulmaması, ayrıca kristallenmemesi yani şekerlenmemesi, küflenmemesi, daha uzun süre tutması için reçellerimi ben genelde bu şekilde yapıyorum. Diğer reçellerim işte çilek reçeli, ahududu reçeli, böğürtlen reçeli, karışık meyve reçelimiz, her reçelimiz var. Bunları yine bizim YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz. Şimdi ben bunu ocağa alıp kaynamaya bırakacağım. Limonumu da daha sonra ilave edeceğim. Şerbetimiz kaynadı güzelce. Görüyorsunuz göz göz oldu şu şekilde. Ve miktarı da azaldı artık. Şimdi bu esnada ben meyvelerimi katacağım. Şöyle. Evet, kirazlarımızın hepsini boşalttım. Bu şekilde biraz kaynayacak. Kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı koyacağım ki taşma olmasın. Hani böyle bir köpüklenme oluyor ya, etrafa taşmalar vesaire olmasın diye tereyağı ekleyeceğim. Şimdi bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Bu arada altını da birazcık kısalım. Yani çok kısık olmasın, çok da harlı olmasın. Kısıktan biraz fazla ateş olsun. O şekilde pişirelim. Reçelimiz kaynamaya başladı. Görüyorsunuz köpürmeler de başladı. Bu esnada hemen tereyağını ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Başından şöyle 1-2 dakika ayrılmayın. Ondan sonra zaten kendi haline dönecektir. Tereyağını kattık. Görüyorsunuz hiçbir şekilde taşma olmuyor. Tencerem ağzına kadar doldu. Meyveleri ilave edince ama hiçbir şekilde taşma olmuyor. Sizler de mutlaka tereyağını ilave edin. Şimdi bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kıvam alacak. Kıvam aldıktan sonra sizlere ben göstereceğim nasıl kıvam aldığını. Bu noktada nasıl bir pratik yöntem var onu da göstereceğim.
Ondan sonra zaten kavanozlama işlemine geçeceğiz. Şimdi bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Şimdi reçelimiz oldukça kıvam almaya başladı. Şu boncuk boncuk görüntüleri görüyorsunuz. Artık reçelimizin yavaş yavaş olduğunu gösteriyor. Şimdi ocaktan almadan bir 15-20 dakika önce ben limonunu ilave edeceğim. Bir tane limon sıkmıştım. Onu şu şekilde ilave edelim. Limon biraz daha böyle kıvam almasını sağlayacak. Şimdi bu şekilde bir 15-20 dakika daha kaynatacağım. Sonra kıvamına bakacağız birlikte. Bir de şöyle göstereceğim size. Meyvelerim oldukça diri duruyor. Görüyorsunuz, parçalanmalar olmadan. Meyvelerimi sonradan katmamın amacı bu. Parçalanmalar olmasın diye. Şimdi kaynamaya bırakalım. Sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi reçelimizin kıvamını da şu şekilde anlayabiliriz. Bir çay tabağına şöyle 2 yemek kaşığı reçelimizden alalım. Ve bunu derin dondurucu kısmına koyalım. Bir 5 dakika dursun. 5 dakika sonra alalım. Yani tamamen soğuduktan sonra şu kıvamına baktıktan sonra kıvamını anlayacağız. Kendinize göre ayarlarsınız. Ben şimdi bunu buzluğa koyacağım. 5 dakika sonra göstereceğim sizlere. Kıvamını şöyle göstereceğim size. Yeterli kıvamı. Tamam, şimdi artık kavanozlarıma dolduracağım bunları. Şimdi kavanozlarımıza doldururken sizlere bazı püf noktalar vereceğim. Bunlar önemli püf noktalar ve önemli bilgiler. Sağlığımız için de önemli olan bilgiler. Şimdi bunlardan birincisi, kullandığımız kavanozların kuru ve temiz olması gerekiyor. Kapaklarımızın tek kullanımlık olması gerekiyor. Şu şekilde. Şuna çok dikkat edin. Kapaklarınızın şuraları paslı vesaire olmasın. Kapaklarımızın kuru ve temiz olması niçin önemli? Birincisi gıdamızı bozmayacaktır kuru ve temiz olunca. İkincisi tam vakum oluşacaktır. Üçüncüsü de yine gıda zehirlenmelerine sebep olmayacaktır. Bu en önemli olan noktalardan birisi. Eğer kapaklarınız paslı, kirli vesaire olursa gıda zehirlenmelerine sebep olur. Allah muhafaza. Hani ufak bir ihmalle sağlığımızı tehlike altına almayalım. Yine diğer bir püf noktamız, şöyle kavanozunuzun altına bir kase veya bir tabak koyarsanız dolum sırasında hem eliniz yanmamış olur hem de böyle etrafa dökülenler tabağın içerisinde kalır. İsraf etmemiş oluruz. Önemli olan diğer bir husus da yine dolum esnasında tenceremizin altını tamamen kapatmayalım. En kısa getirelim, böyle hafiften kaynasın ve dolumu o şekilde yapalım ki sıcakken tam vakum oluşsun. Şimdi ben dolum işlemine geçiyorum. Yine dolum esnasında bir cezve kullanırsanız daha kolay olacaktır. Yine önemli olan noktalardan bir tanesi de kapağımızın ağzını böyle tamamen doldurmuyoruz. Bir kısım boşluk bırakıyoruz ki tam vakum oluşsun. Yine şöyle bir peçeteyi nemlendirin ve ağız kısımlarını şu şekilde silin. Bu da yine kapağınızın tam kapanmasını sağlayacaktır. Şimdi şöyle bir bezin üzerine alıyorum. Kapağını şu şekilde kapatıyorum. İyicene sıkıyorum. Ve ters çevireceğim. Evet, diğer önemli bir püf noktamız da kavanozlarımızı doldurduktan sonra şöyle üzerini güzelce kapatalım. Şöyle güzelce kapatıp sıcaklığın içerisinde kalmasını sağlayalım ki kapaklarımız daha güzel vakum tutsun. Şimdi ben bu şekilde 24 saat bekletiyorum. Ertesi akşam kavanozlarımı çevireceğim. Güzelce sileceğim ve serin bir yere koyacağım. O şekilde muhafaza edeceğim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Afiyet şifa olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız olursa YouTube kanalımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Beğen ve paylaş tuşuna tıklamayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.